Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle çok fazla istek alan yaprak çanta modelini çalışacağız. İpim koton makreme ipi. 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir ipi arkadaşlar. Çok kalınlarını tercih etmeyin. Çünkü çantanın özelliğinden dolayı biraz ağır oluyor. Hatta daha bir tık incesini bulabilirseniz onunla da yapabilirsiniz. Normalde bu ipi 4 numarayla örüyorum fakat biraz yumuşak olsun diye 4,5 numaralı tığ tercih ettim. Çantamıza sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle orta parmağıma bir kere doluyorum ve içine giriyorum ve kilitliyorum. 1 2 zincir çektim. Buradaki halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane ikili trabzan yaptım. Bu çantanın yapımı arkadaşlar biraz oldukça uzun süreceği için birkaç bölüm halinde yayınlayacağım. Şimdi 16 tane trabzanı yaptıktan sonra şuradaki ipimi çekiyorum. Şu orta kısmı mümkün olduğunca sıkıştırıyorum. Burayı daha sonra saklamasını, kitlemesini yapacağız. Şimdi ilk yaptığım şuradaki zincirin tepesine giriyorum. Ve kilitliyorum. Şöyle yuvarlak bir halka elde ettik. Bu çantamızda yapacağımız işlem arkadaşlar, ilmekleri bir önden bir arkadan alarak, yani sayıları değişiyor. Önden ve arkadan alarak çantamızı oluşturacağız. Önden aldığımız ilmekler, şimdi başlamadan onu göstereyim. Mesela şurada önden aldığımız ilmekler önde kalacak şekilde tığımı şöyle sokuyorum arkaya ve tekrar ön tarafa çıkıyorum. Tığımın üstünde kalıyor trabzan. Bunlar önden aldığımız ilmekler. Bir de arkadan aldığımız ilmekler olacak. O da tığı arkadan giriyorum trabzanın yanından ve tekrar arka tarafa doğru çıkıyorum. Bakın trabzan arkada kaldı. Bu da arkadan aldığımız ilmekler olacak. Şimdi kitlememi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen ilk eklediğimiz trabzanın arkadan giriyorum. Tekrar tığımı arkaya çıkartıyorum. Bakın tığımda 2 tane ilmek var. 1 2. Şimdi arkadan aldığımız ilmekler bu sırada ikişer tane olacak. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı ilmeğe bir kere daha giriyorum. Bir, iki. Şimdi yanındaki ilmeği önden alıyoruz. Bakın önden girdim. Arkaya çıktı tığım. Tekrar ön tarafa alıyorum. Ve bir, iki kere de yukarı çıktım. Tekrar tığıma doluyorum. Yanındaki ilmeği arkadan alacağız. Bir, iki kere de çıktım. Ve aynı ilmeği tekrar arkadan alıyorum. Yani bu arkadan aldığımız ilmekler ikişer tane olacak. Önden aldığımız ilmekler birer tane. Bir kere şu şekilde öne girdim. Ve iki kere de çıkıyorum. Şimdi yanındaki ilmeği tekrar iki kere alarak bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyorum.
Ve yanındakini tekrar önden alıyorum. Yanındaki ilmeği 2 kere arkadan. Bakın aynı ilmeği tekrar giriyorum. Bir yanındakini önden alıyorum. Ve diğerini şöyle arkadan bakın. Şu şekilde tığımın arkada çubuğunda kalıyor arkadaşlar. Şu çubuk arka tarafta şöyle tığımın üstünde. Bir kere aldım. Tekrar giriyorum. Bakın aynı yerden ikinci ilmeği de çıkardım. Ve önden bir tane ve yanındaki ilmeği 2 kere alıyorum. Ve bir tane önden yanındakini 2 kere arkadan alıyorum. Arkadan aldıklarımızı 2 kere, önden aldıklarımızı 1 kere. Ve tekrar arkadan alıyorum. Bir kere daha alıyorum. 2. Ve son ilmeğimi de şöyle önden alarak sıramı tamamlıyorum. Bakın arkadan aldıklarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Önden tek aldığımız çubuklar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu da sonuncusu 8. Arkadan ikişer tane aldık. 16 tane ters ilmek diyelim arkadaşlar. Bunlara 16 tane ters ilmeğimiz, 8 tane de böyle önden aldığımız düz ilmeklerimiz var. Şimdi 1, 2, 3. sıraya geldik arkadaşlar. Yine ilk eklememi ilk zincirin tepesine giriyorum. Şöyle bir kilitliyorum ve bir zincir. Şimdi bu arkadan aldığımız ikişer tane olan ilmekleri 4'e çıkacağız. Yani ilkini de 2 kere, yanındakini de 2 kere alacağız. Bakın giriyorum. Hemen ilk ilmeği şöyle aldım. 1, 2 zincir. Tekrar doluyorum. Aynı ilmeği bir kere daha alıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki ilmeği de 2 kere alacağım. Bir kere daha aynı ilmeği alıyorum. Arkadan aldığımız ilmekler 1, 2, 3, 4'e çıktı. Şimdi şu önden görünen ilmeğimiz var. Onu bir kere alıyoruz. Önden aldım. Bir tane çubuğumuz oluştu. Şimdi tekrar yandaki 2 tane tersimizden tekrar her ilmeği ikişer kere alarak bir kere daha alıyorum. 2, yanındakini tekrar 2 kere alacağım. Arkadan aldığımız ilmekler 4'e çıktı. Şimdi ilk çubuğumuzu önden almıştık. Buradaki tek olanı da 2 kere alıp ikinci çubuğumuzdan 2 tane düz ilmek çıkartıyoruz. 1, tekrar alıyorum. 2. Bakın ilkini tek almıştık. Şimdi ikinci önden olan çubuğu 2 kere aldık. Bu aradaki bütün terslerimizi yani arkadan aldığımız ilmekleri 4'e çıkıyoruz. Bir kere aldım. Aynı ilmeği tekrar alıyorum. Yanındakini de 2 kere alıyorum.
4 tane arkadan aldığımız ilmek oldu. Şimdi burada gördüğümüz önden aldığımız ilmeği tekrar önden alıyorum. Sadece bir kere. Daha sonra 4 tane bu arada arkadan aldığımız ilmek olacak. Şimdi önden gördüğümüzü tek aldık. Buradakini 2 kere alıyoruz. Yani öndeki gördüğümüz çubukların bir tanesini tek, bir tanesini 2 kere önden alarak şöyle 2 tane çubuk elde etmiş oluyoruz. Aradaki bütün ilmekleri, arkadan aldığımız 2 ilmekleri 4'e çıkıyoruz. Yanındakini de tekrar alıyorum. Dört tane arkadan aldığımız ilmek oldu. Bir önceki çubuğu 2 kere aldığımız için bunu tek alıyoruz. Şimdi tekrar aradaki 2 tane olan ilmeği 4'e çıkıyoruz. İlk ilmeği 2 kere aldım. Yanındakini de 2 kere alarak 4 taneyi tamamlıyorum. Şimdi önden aldığımız ilmeğe geldik. Bir öncekini tek almıştık. Bunu çift alıyoruz. Bir kere aldım. Aynı ilmeği tekrar. Ve aradaki 2 tane arkadan aldığımız ilmekler bu sıra boyunca 4 tane oluyor. Şimdi önden aldığımız ilmek geldi. Bir öncekini 2 kere aldığımız için bunu tek alıyorum. Yine aradaki 2 tane arkadan ilmeği 4'e tamamlıyorum. Ve sonda bir çubuğumuz kaldı. Bir öncekini tek yaptığımız için bunu çift yapıyorum. Bir kere aldım ve bir kere daha alıyorum. Sıranın sonuna geldik. Şimdi bakın tek ilmekler önden aradakilerin hepsi 4'er tane arkadaşlar. Önden aldıklarımız da ilki tek, sonra çift, tek, çift, tek, çift, tek ve çiftle bitti. Yani 4 tane çiftli önden aldığımız çubuklar var. 4 tane de böyle arada teklilerimiz var. Şimdi sıranın sonuna geldik. Yine ilk yaptığımız trabzanın tepesine giriyorum ve şurada bir kitleme yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar bu ilk yaptığımız trabzanı 2 kere alacağız. Girdim, ilmeği çıkardım. Şuradaki ilmeğim gevşek kaldı arkadaşlar. Girdim, ilmeği çıkardım. Bakın tığımın üstünde 2 tane ilmek var. 1 2 2 zincirle yukarı çıktım. Tekrar doluyorum. Aynı ilmeği bir kere daha alıyorum. Dört tane olan arkadan aldığımız ilmekler bu sıra 6'ya çıkacak. Yani ilkini çift aldım. Yanındakini tek, tek ve sonundakini çift alacağım. 2 tane ilmeğim var. Bu üçüncüsü. Arkadan alıyorum. Yanındaki dördüncüsü. Ve sondakini de yine çift alarak 6'ya çıkıyorum.
Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadan aldığımız ilmek oldu. Şimdi önden aldığımız tek ilmeğimiz var. Yine onu önden alıyorum. Arada gördüğümüz 4 tane arkadan aldığımız ilmekleri ilkini çift, sonuncusunu çift alarak 6'ya çıkıyoruz. Tekrar girdim arkadan. 1, aynı ilmeği tekrar alıyorum. 2, yanındakini tek alıyorum. 3, yanındakini tek alıyorum. 4, sondakini 2 kere alarak 6'ya tamamlıyorum. 5, bir kere daha alıyorum. 6. Bakın 6 tane arkadan aldığımız ilmek, bir tane önden aldığımız ilmek ve 6 tane de arkadan aldığımız ilmek var. Şimdi 2 tane önden aldığımız ilmeğe geldik. Bunu da ilkini çift ve yanındakini de çift alarak 4'e çıkacağız. Tığıma doladım. Önden bir kere aldım. Aynı ilmeği tekrar alıyorum. 2. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Ve diğer çubuktan ikişer kere daha alıyorum. Bir kere daha aldım. 2. Yani 2 tane önden aldığımız ilmek 4 tane oldu. Şimdi aradaki sayımız 6'ya çıkacak arkadaşlar. Yani ilkini ve sonunu çift alarak 4 olan arkadan aldığımız ilmekler bu sıra 6 tane olacak. 2, 3, 4, sonuncusundan bir kere aldım 5 ve tekrar alıyorum 6. Ve bir tane gördüğümüz önden çubuğu yine tek alıyorum. Aradakileri 6'ya tamamlıyorum. Sondakini 2 kere alıyorum 5 ve bir kere daha alıyorum 6. Yine 2 tane önden aldığımız ilmekler var. Onların ilkini bir kere daha alıyorum 2. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Diğer çubuktan da 2 kere alarak önden aldığımız ilmekleri 4'e tamamlıyorum. Arkadan aldıklarımızı yine 6'ya tamamlıyorum. Tek gördüğümüz önden aldığımız ilmeği yine tek yapıyorum. Bu aradaki 6 tane olan tersimiz artık 6 olarak bir müddet devam edecek arkadaşlar. Yani buradaki 6 sayımız hemen hemen yaprak bitene kadar 6 olarak kalacak. Beş. Bu da 6. Yine 2 tane önden aldığımız ilmek var. İlkinden yine 2 tane alıyorum. 1. Tekrar alıyorum. 2. Bir tane zincir çekiyorum ve yanındaki çubuktan da 2 tane alarak 4'e tamamlıyorum.
5 ve bir kere daha alıyorum. 6. Ve yine tekli çubuğa geldik. Bunu bir kere alıyorum. Yanındakini 6'ya tamamlıyorum. Altı. Sonda 2 tane çubuğumuz kaldı. Onları da 4'e çıkıyorum. Yani ilkini 2 kere, bir kere daha alıyorum. 2, arada bir zincir. Sondaki çubuğu da 2 kere alarak buradaki öndeki ilmeklerimizi de 4'e tamamlamış olduk. Bakın 1, 2, 3, 4 tane tekli olanlar var. 4 tane de 4 ilmeği çıktığımız burada yaprağımız oluşmaya başladı. Önden aldığımız ilmekler var. Aradakiler bir müddet hep 6 tane arkadan alarak devam edecek. Şimdi sıranın sonuna geldik. Yine ilk ilmeğin tepesine ekledim ve bir zincir çekiyorum. Hemen eklediğim trabzanı şöyle arkadan alıyorum. Bu çıkış yerine dikkat edin arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Çünkü daha ileride burası çok belli olmasını istemiyorum. Yoksa çizgi halinde böyle çantada belli eder. Sıranın sonuna geldik. İlk yaptığım zincirin tepesine şöyle bir kitleme yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu ilk gördüğümüz trabzana şöyle arkadan giriyorum. Tekrar arkadan çıkıyorum. İlmeği aldım. Burada 2 tane ilmeğimiz var. Bir zincirin ilmeği, bir de çim çıkardığımız ilmek. Bunu kilitliyorum. Aradan geçirdim. 1 ve 2 tane zincir çekmiş oldum. Şu gevşek kaldı. Burayı biraz daha sıkalım. Şimdi girdim. Önce ilmeğimi kilitledim. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bir bakın arkaya giriyorum. Aynı ilmeği alarak çıkıyorum. 2 tane ilmeğimiz var. Şöyle 1, 2 tane zincirle yukarı çıktık. Başlarken yine 6 tane dediğim gibi bu sıra hiç değişmeyecek bu 6 sayısı. Yanındakine girdim. Artırmamız bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane arkadan aldığım ilmeği yaptım. Şimdi tek gördüğümüzü tekrar tek yapıyorum. 6 tane arkadan ilmeğimiz var. Onları 6 tane yapıyorum. Altı. Bu arada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 4 tane olan önden aldığımız ilmekleri 6'ya çıkacağız. Bakın şunu aldım. 1. Yanındakini alıyorum. 2. Araya bir tane boşluğa yapıyorum. 3. Bir zincir çekiyorum. Tekrar boşluğun içine yapıyorum. 4. 2 tane buradaki çubuktan alıyorum. 5 ve bu da 6.'sı.
Bakın 2 tane çubuğun üstüne yaptık. Bir tane araya yaptık. Bir zincir çekip bir araya 2 tane çubuğun üstüne yaptık. 6 tane önden aldığımız ilmek oldu. Tekrar 6 tane arkadan alıyorum. Bir tane önden, 6 tane arkadan, şimdi 4 tane önden aldığımız yere geldik. 2 tane çubukları alıyoruz. Bir tane araya, bir zincir, bir araya ve 2 tane de diğerlerini alarak 6'ya tamamlıyoruz. 1, yanındaki ilmeği alıyorum. 2, bir tane boşluğa yapıyorum. 3, bir zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa yapıyorum. 4, çubuğu aldım. 5 ve sondakini de alıyorum. 6. Tersi arkadan aldığımız bütün ilmekler 6'şar tane arkadaşlar. Arada birer tane çubuklarımız, diğer 4 olan da 6'ya çıkıyor. Bakın bir çubuk 2 idi, 4'e çıktık. Bu sıra 6'ya çıktık önden aldıklarımızı. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 6. 5. sıramız bitti. Tekrar ilk yaptığım trabzanın tepesine ekliyorum. Şöyle bir kere geçiriyorum. Ve tekrar ilk trabzanı yine arkadan alarak buradaki sayımız 6. 6 tane ters ilmek yapıyorum. Şöyle geçirdim. 1, 2 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ilmek yaptım. Yine bir tane düz. Aradaki 6 tane arkadan aldığım ilmekleri yapıyorum. Altı. Yani 6 tane arkadan, bir tane önden, 6 tane arkadan. Şimdi burada gördüğümüz 6 tane önden aldığımız ilmeği 8'e çıkacağız. 1, yanındakini alıyorum. 2, yanındakini alıyorum. 3 ve bir tane şuradaki boşluğa yapıyorum. 4. Bir zincir çekiyorum. 4 tane de diğer tarafa yapacağım. Yine boşlukta başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Toplamda 8 tane önden aldığımız ilmek oldu. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Tek gördüklerimizi tek,
6 tane olanları şu aralara birer tane, bir zincir araya çekerek birer tane yapıyoruz. 8'e çıkıyor. Aradaki arkadan aldığımız ilmekler de ters. Yani şuradaki öndeki ilmeklerimizin hepsi 8'e çıkacak. Evet, bakın yavaş yavaş şeklimiz ortaya çıktı, yapraklarımız. Şimdi 6. sırayı bitiriyoruz. Yine ilk trabzanın tepesine giriyorum ve şöyle bir kitleme yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine altta gördüğümüz ilk trabzana girerek bir ilmek alıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. 7. sıraya başladık arkadaşlar. Yine 6 tane arkadan alıyorum. Altı. Şimdi 7. sırada yapacağımız işlem, şurada tek bir tane çubuk gördüklerimizi 3 ilmeğe çıkacağız. Bu 8 tane önden aldığımız yaprağı 10'a çıkacağız. Ve 10 da artık buradaki yaprağın son artırması olacak. Yani şu birer taneleri 3 ilmeğe çıkacağız. Bu 8 taneyi de 10'a. Şimdi 6 tane arkadan aldığım ilmeği yaptım. Tığıma doladım. Şu bir tane gördüğümüz ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir kere daha alıyorum. 2 ve aynı ilmekten bir tane daha alıyorum. 3. Bir ilmekten 3 tane önden alarak ilmek çıkardık. Tekrar arkadan 6 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi buradaki 8 tane ilmeği 10'a çıkacağız. 4 tane, bir tane araya yaparak 5 ve 5 olarak 10 tane ilmek yapacağız. Birinci ilmeğim, ikinci önden aldığım ilmek, üçüncü önden aldığım ilmek, üç, 4 ve bir tane araya yapıyorum. 5. Şimdi bu son artırmamız olduğu için arada zincir çekmeden tekrar bir tane daha yapıyorum. 6 7 8 9 10. 10 tane ilmek oldu. Bakın yaprağımızın artık son artırması 10 tane. Bu bir tekli olandan da 3 tane çıkardık. Şimdi tekrar şurada bir kere daha yapalım. Evet, önden aldığımız tek ilmeğe geldik. Bu ilmekten 3 kere ilmek çıkartıyoruz. 1. Tekrar aynı ilmekten alıyorum. 2. Bir kere daha alıyorum. 3. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Yani şu tek gördüğümüz ilmeklerden 4 tane olan tek ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Ve bu yaprağımızı da artık 10'a çıkartarak tamamlıyoruz. Arada zincir çekmeden 5 ve 5 olarak toplamda 10 tane
önden aldığımız ilmek yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, görüntümüz şu şekilde. Şimdi 10 tane düz ilmek yaparak, yani 10 tane önden alarak sıramı tamamladım. Tekrar birleşme noktasına geldim. İlk ilmeğin tepesine giriyorum. Kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve altta gördüğümüz ilmeği tekrar arkadan alıyorum. İki tane zincir çektim. Bu birinci ilmeğimiz. Şimdi 8. sıraya başladık arkadaşlar. 2 3 4 5 ve bu da 6. 6 tane arkadan ilmeğimi aldım. 8. sırada yapacağımız işlem arkadaşlar, bu 3 tane önden aldığımız ilmeği 5'e çıkacağız. Yani ilkini çift, tek ve çift alarak buradaki 3 ilmeği 5 tane önden alarak tamamlayacağız. 10 tane olan ilmeğimiz yine 10 tane olacak. Aradakilerin hepsi 6 tane arkadan aldığımız ilmekler var. Şimdi 3 tane önden aldığımız ilmeğin ilkinden 2 kere alıyorum. Bir kere daha alıyorum. 2, aradakini tek alıyorum. 3 ve sondakini yine çift alarak 5'e tamamlıyorum. 4, bir kere daha alıyorum. 5. Bakın artık bu yaprağımızın orta kısmına gelirken bu aradan yeniden yaprak oluşmasına, yaprağın çıkmasına başladık. Şimdi arada 6 tane yine terslerimiz var. On tane önden aldığımız ilmek, yine 10 tane. Hiç aralarda zincir çekmeden bu 10 tane önden aldığımız ilmeği yine önden alarak tamamladım. Şimdi aradaki arkadan aldığımız ilmekleri yapalım. Altı tane arkadan aldığımız ilmeği yaptık. Burada 3 tane olan ilmeği 5'e çıkıyoruz. İlk ilmekten 2 kere önden alıyorum. Bir kere daha alıyorum. 2, aradakini tek alıyorum. 3, sondaki ilmeği yine çift alarak 5 tane önden aldığımız ilmeği tamamlıyorum. 6 ters, 5 tane önden, 6 tane ters, yani arkadan aldığımız. Yaprağımız yine 10 tane. Buradaki tek ilmeğimiz 1'di, 3'e çıktık ve bu sırada 5 tane önden alarak bu sırayı tamamlayacağız.